Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni merak eden arkadaşlarım, ben de çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Instagram'dan beni takip ediyorsanız ki şuraya bırakacağım. Oradan da beni mutlaka takip edin. Kızım için bir saç bonesi yaptım. Bu yaz çok moda olacak. Her yerde vardı. Kızım da görünce dedi ki anne bana da bundan örer misin? Tabii ki dedim örerim. Çok basit de bir yapım var. Bir gün içinde örüp takabilirsiniz. Ben bunu çocuk için yaptım ama yetişkin için yapan olanı şimdi sizinle paylaşacağım. Burada sadece püf noktalarını vereceğim. Ona göre yapacağız. Çocuk için yapacaksanız arkadaşlar bakın. Benim kızım 7 yaşında. Onun için 7 yaşında hani olduğu için belirteyim. Ona göre siz de yapabilirsiniz. Şimdi çocuk için yaparken 12 tane trabzanla başladım. Şimdi yetişkinlerde 16 ile başlayacağım. Yetişkinlerin kafası tabii daha geniş olduğu için hani potluk yapmadan olabilmesi adına şuradaki trabzan sayısını artırıp o şekilde başlayacağım. Burada 12 üçlü trabzanla başladım ve bu şekilde örneğimi kurdum. Şimdi bakın. Burada bir püf noktası daha var. Videoyu atlatmadan izlerseniz, çünkü atlatarak izlenildiğinde tekrar bana sorular geliyor. Bakın burada motiflerin su taşı modeli biliyorsunuz. İşte arada zincirler var. Bakın artarak devam ediyor. Bana Instagram sayfamdan da işte ben ördüm ama alt kısmını bir türlü tutturamadım diyenler için püf noktayı veriyorum. Bakın burada bir zincirle başladım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bunu ölçerek yapıyorsunuz kafanıza. Ben de kızımın kafasına bunu taktım. Baktım ki daha genişlemesine ihtiyaç yok. 7 zincirden sonra bakın. Bu 7, 1, 2, 3, 4. Son 4 sırayı hep 7 zincirle yaptım. Yani arttırmadım. Yani bu kafaya takıldığı zaman bakın böyle açık durmaması için, kafayı kavraması için burada arttırmadan son 4 sırayı hep 7 zincirle tamamladım. Siz de kendinize ya da başkasına örerken mutlaka kafasına takıp o şekilde hani aşağıya kadar açarak örmeyin. Bakın bu 4 sıra burada hep 7 zincirli oldu. Şimdi çocukların kafası daha ufak olduğu için ben bir zincirle başladım. 2, 3, 4, 5 diye devam ettim. Dediğim gibi kendi kızımın kafasını ölçerek yaptım. Siz de mutlaka ölçerek ilerlemeyi fayda var. Yani buna dikkat edin. Şimdi yetişkinlerde yapacağız şimdi. Bu ipi yetişkinler için yapacağım. Onda da belki başlangıç zincirinde bir farklılık olabilir. Mesela burada bir zincirle başlamıştım. İşte 2, 3. Burada direkt mesela birden sonra 3'e geçiş yapabiliriz. Çünkü yetişkinlerin kafasının tepesi daha geniş olduğu için burada bir potluk olmasın. Hani bir yukarı doğru böyle bazıları örmüş ve bana hani attı olmadı benimkinden diye. Şu tepesi sivri durmuş. O yüzden detaylı videomu izlerseniz kaçırmamış olursunuz. Benle birlikte güzel örebilirsiniz. Zaten bir gün içinde örülüp bitirilen bir şey. Şu boncukları da bunları kızımın isteği üzerine koydum. İsterseniz boncuk takabilirsiniz, takmayabilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Detayları verdiğime göre videoma geçebilirim. Bu arada ipin markasını veremiyorum. Kaybetmişim arkadaşlar. Bilmiyorum nerede. Şimdi normal her yerde satılan şu ara bakın şöyle bir koton ip. Bendeki pullu bunu kullanacağım. 2,5 milimde tığım var. Şimdi videoma geçeceğim. Geçmeden önce her zamanki gibi abone değilsen lütfen kanalıma abone ol. Abone olmak ücretsiz. Beğeni, yorumlarınıza talibim arkadaşlar. Bana yapabileceğiniz en büyük destek abone olmak ve hype puanı vermek. Onlar da ücretsiz. Onun da ne olduğunu şuraya yazacağım. Bu da ne oluyor? Bana bir seferde 3 kere verebilirsiniz bu puanı. Bu da beni takip etmeyen insanların önüne YouTube videomu çıkarıyor. Beni tavsiye ediyor gibi düşünün. Bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlar bir beğeni, bir yorum, bir çiçek bile olabilir. Oradan desteklerinizi bekliyorum. Şimdi şapkamızın yani bonemizin yapımına geçebiliriz. Evet, şimdi dediğim gibi şöyle bir ipim var elimde. Bunu kullanacağım. Şimdi bir sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkayı nasıl yapıyorum? Parmağıma ipi bakın şu şekilde doluyorum. Tığımı geçiriyorum. Bakın şöyle tutuyorum ve hemen 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve aynı bakın bu boşluğun içine batıyorum ve burada 16 tane üçlü trabzan yapacağım. 2 ve 3. Bakın. Tığımı alıyorum. Önce tekinden, sonra ikisinden çıkarıp üçlü trabzan yapıyorum.
Şöyle hafifçe çekebilirsiniz. Şimdi bu halkanın içine 16 tane bir üçlü trabzan yapıyoruz. Burada dediğim gibi ipinizin kalınlığı da önemli ama yetişkin için yapıyorsanız 16 tane yapabilirsiniz. 2, 4, 5 bakın alıyorum. Önce teki, sonra ikisi, sonra ikisi. Önce teki, sonra ikisi, sonra ikisi. Bu şekilde 16 tane bu dairenin içine üçlü trabzan yapıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 16 tane üçlü trabzanı halkanın içine yaptım ve şöyle dikkatlice bu ipi buradan çektim. Olabildiğince şöyle bakın ipi sıkıştırıyorum ve bunu isterseniz sonra iple sonra ya da örerken araya karıştırın. Ben genelde öyle yapıyorum. Yürütüyorum. Şimdi bakın. Başlangıçta 4 zincir çekmiştik. 1 2 3. Bakın şöyle. Şu dördüncünün içine batıyorum. Tığımdaki bakın aldım ilmeği tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Ve buraya 1 2 şöyle 3 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şimdi yine aynı noktaya şöyle göstereyim. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Yine üçlü trabzan. Trabzanlarımız hep üçlü trabzan arkadaşlar. O yüzden bakın bir zincir çekiyorum. Şimdi hemen bakın yanındaki trabzanın tepesindeyim. Yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Üçlü trabzan. Bakın, hemen bir zincir. Yine aynı noktaya tekrar batıyorum. Yine bir trabzan. Bakın, bir zincir. Tığımı doladım. Yandaki trabzanın tepesindeyim. Batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Yine aynı noktaya trabzan yaptım. Bir zincir. Yine bakın yandaki trabzanın tepesindeyim. Yine 3 trabzan. Bir zincir. Yine aynı noktaya bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde her bir trabzanın tepesine aynı işlemi uyguluyoruz. Bakın arkadaşlar. Her bir trabzan üstüne üçlü trabzan, arada bir zincir, tekrar aynı noktaya bir üç trabzan. Yine yandakine geçerken bir zincir, yine hemen yandaki üç trabzanın tepesine batıp yine trabzanlar halinde burayı tamamlıyoruz. Ta ki başlangıç noktasına gelene kadar. Yani 16 tane olan 3 trabzanlar bu sırada 32 tane trabzana ulaşmış olacak. Evet bakın burada toplam 32 tane trabzanımız olmuş oldu. Şimdi başlangıç noktam bakın şurada 5 tane zincir çekerek başlamıştık biliyorsunuz. Hemen dördüncünün 1 2 3 dördüncünün içine batıyorum. Şöyle bir ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen ilmek kaydırmayı yaptıktan sonra bakın şurada pul var. Hemen şu yanındaki bakın boşluğun içine batıyorum ve ilmek kaydırmamı yaptım. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içine tekrar tığımı doladım. Üçlü trabzan 1 2 3. Şimdi tığımı bakın doladım. Hemen burada bakın şöyle V'ler oluştu. Bakın şöyle aynı noktaya iki kere battığımız için bu V'lerin içine batacağız şimdi. Yani şuradan bir iki tane atlıyoruz. Hemen şu V'nin ortasına geliyoruz. 1 2 üçlü trabzan. Hemen bir iki zincir. Hemen yine aynı noktaya tekrar batıp bir üçlü trabzan yapıp yine bir V yapıyoruz bakın buraya. Tığımı doluyorum bakın. Bir iki trabzan atlıyorum ve bunun yanına. Yani şurada bakın V gibi görünüyor zaten aynı noktaya battığımız için. Bunun ortasına batıyorum ve bir üçlü trabzan, bir iki zincir, tekrar aynı noktaya trabzanımızı yaptık. Tığımı doladım. Hemen bakın yine şurada V var. Onun içine batacağım. Yani bunu karıştırsanız da hemen bir iki trabzan atlayın. Hemen ikincinin yanına 3 trabzanınızı yapın. Yine bir iki zincir. Yine aynı noktaya 1 2 3. Bakın. Hemen yine tığımı doladım. Hemen bir iki tane bakın trabzana atladım.
hemen yanına 1 2 3 1 2 zincir, yine aynı noktaya tekrar batıyorum. 1 2 3. Bu şekilde bütün sıramızı tamamlıyoruz. Bakın 2 tane trabzan atlıyoruz. Hemen yanına şuradaki bakın V gibi hemen ortasına batıyoruz. Yine bir 3 trabzan, arada 2 zincir, tekrar aynı yere batarak bu V'leri oluşturuyoruz. Bakın bütün şöyle V'lerimizi yaptık. Sıra sonuna kadar geldik. Burada şimdi yine birleştireceğiz. Bakın 1 2 3 4 5 tane zincir çekmiştik. 1 2 3 dördüncünün içine batıyoruz yine. Ve burada hemen bir ilmek kaydırma yapıyorum. Tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Şimdi yine hemen bu V'nin içine geçiyorum. Bakın hemen bir ilmek kaydırmayla yine içine geçtim. Ve 1 2 3 4 zincir çekiyorum bu sefer. Ve buraya modelimizi koyacağız. Bakın yanına bir tane daha 3 trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Aynı boşluğa yine 3 tane 2 tane pardon üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi burada aralarına zincir çekeceğiz. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Hemen bakın şuradaki V. Onun ortasına geçiyoruz yine. 1 2 üçlü trabzan. Tekrar yanına bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Hemen araya 1 2 zincir. Yine tığımı doluyorum. Aynı V'nin içine yine bir şöyle. Şimdi aynı V'nin içine bakın. Tekrar tığımı doladım. Hemen 1 2 3 trabzan. Bir tane daha. Üçlü trabzan yapıyorum. Bakın şöyle duruyor. Şimdi bütün bu V'lerimin içine aralarında bir zincir olacak. Şimdi yandaki V'ye geçerken bir zincir çekiyorum. Ve bu şekilde geçiyorum. Buraya 2 tane V'nin içine hemen üçlü trabzan yapıyorum. Ve arada bir iki zincir var. Yine tığımı dolup aynı V'nin içine geri dönüyorum. Yine trabzanlarımı yapıyorum. Bakın 2 tane üçlü trabzan. Ve yan tarafa geçerken bir tane. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, bakın bütün şu V'lerin içine su taşı modelimizi kurduk. Şimdi yine bakın burada 4 zincir çekmiştik. 1 2 3 dördüncünün bakın şöyle tepesine batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Tığımdakinden kaydırıyorum. Ve hemen bakın bu yanda şu ortadaki su taşının ortasındaki boşluğa geleceğiz. Bunun için de hemen şuradaki trabzanın tepesine batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Yine boşluğa gelip bir ilmek kaydırma yapıp boşluğun içine girdim. Şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şimdi 4 zincir çektikten sonra tekrar bakın tığımı doladım. Yine aynı şekilde bu su taşı modellerinin içine yine su taşı modeli yapacağız. Yine batıyorum. Burada zaten artık aralardaki zincirler genişleyecek. Modelimiz hep aynı olacak. 2 tane bakın zincirle beraber 2 tane trabzan yaptım. 2 zincir yine aynı modelin ortasına batıyorum. Trabzan 2 tane üçlü trabzan. Bakın su taşı modelimizin içine modelimizi yine kurduk. Burada şimdi bir sırada bir zincir çekiyorum. Bu sırayı da yine arada bir zincir olarak devam edeceğim. Sonra arttıracağım. Bakın bir zincir çektim. Yine şu su taşı modelimizin ortasına geliyoruz. Şöyle tığımı doladım. Yine üçlü trabzan. Yan yana 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. Bu su taşı modellerin arasında hep 2 zincir olacak. Bu değişmez. Yine üçlü 2 adet trabzan. Bakın. Bir zincir çekiyorum. Dediğim gibi bu ilk 2 sıra bir zincir olacak. Sonra aradaki zincirlerimiz artacak. Yine su taşı modelinin ortasına girdim. Yine 2 tane şu trabzan, arada 2 zincir, yine aynı noktaya tekrar
üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Bakın bu şekilde. Arada bir zincir, yine su taşı modelinin ortasına geliyoruz. Yine modeli su taşı modellerimizin ortasına kuruyoruz. Bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğiz. Sonra yine üst sıraya çıkacağız. Evet, bakın sıra sonuna geldim. Şu şekilde zaten örnek iyice belirgin olmaya başladı. Bundan sonra yapacağımız her şey aradaki zincir sayılarını arttırmak olacak. Ta ki kafanızı ölçüp bakacaksınız. Hani kendi kafanıza göre. Tam böyle oturduktan sonra çok kulak aşağısına inmeden arttırmayı bırakacaksınız. Şimdi bakın hep aynı şekilde birleştireceğiz. Sıra sonuna gelince şurada bakın 1 2 3 4 dördüncü zincirin içine batıyorum. İlmeğimi kaydırıp diğerinden geçiriyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesine yine batıyorum. Yine bir ilmek kaydırma yapacağım. Şu ortadaki su taşı modelin ortasına da yine geliyorum ve ilmek kaydırma yaparak boşluğa ulaşıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine su taşı modellerimizi yapıyoruz. Burada hiçbir değişiklik yok. 2 tane yan yana üçlü trabzan, aralarında 2 zincir. Şimdi burada bakın yaptık. Burada bir zincir çekmiştik biliyorsunuz, aralarda 2 sıra. Artık bunu 1 2'ye çıkarıyoruz. Yine su taşı modelinin ortasına geliyoruz. Yine modelimizi kuruyoruz. Aynı şekilde 2 tane üçlü trabzan, arada 2 zincir. Yine aynı noktaya batıyoruz. 2 tane üçlü trabzan. Bakın. Şimdi bu sefer arada 2 zincir çekiyoruz ve bütün su taşı modellerimizin ortasına batıp aynı şekilde örneğimizi yapıyoruz. Burada birleştiriyoruz. Sonra şu aradaki zincir 3'e çıkıyor, sonra 4'e çıkıyor, sonra 5'e çıkıyor. Dediğim gibi kafanıza göre ölçerek bu genişlemeyi yapıyorsunuz. Sonra genişlemeyi yapmayı bitirdikten sonra, hani tam kafanıza göre ölçüyü bulduktan sonra aşağı doğru birkaç sırada aynı zincir sayısıyla devam edeceğiz. Evet, bakın şimdi sıra sonuna geldik. Burada sıra sonlarında arada kaç zincir çekiyorsak ondan bir eksik zincir çekiyorum ben. Çünkü birleştirirken de kaydırma uyguladığımız için o da bir zincir yerine geçiyor. Mesela şimdi bu arada 2 zincirde bakın bir zincir çekiyorum. Hemen 1 2 3 bakın burada dördüncünün tepesine batıyorum. Alıyorum ve kaydırıyorum. Bakın burada 2 tane oluşmuş oluyor. O yüzden bu birleştirmelerde bu arada çektiğimiz zincir sayısından bir tane eksik çekiyoruz. Ve tekrar bakın yandaki şu aradaki boşluğa girmek için yandaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Tekrar boşluğa gelip bir ilmek kaydırma yapıyorum ve boşluğa geliyorum. Burada yine 1, 2, 3, 4 zincir çekip yine su taşı modellerinin arasına yine su taşı modelimizi kuruyoruz. Şimdi buradan sonra bakın 2 tane yapmıştık. Şimdi 3'e çıkaracağız bu aradaki zincir boşluğunu. Ve bakın şöyle zaten ovalleşmiş olacak. 3'e çıkaracağız. Sonra yine 4'e çıkaracağız. 5'e çıkaracağız. Dediğim gibi kafamıza takıyoruz. Kime göre yapıyorsanız. Tam böyle kulak hizasına inmeden şu tepe noktasına bakıp oluşmuş mu onu bakıyoruz. Çünkü aşağı doğru bol bir şekilde inmemesi için bu kısmı iyi ayarlamamız gerekiyor. Şimdi ben de biraz ördükten sonra devam edeceğim. Söylediğim gibi kendi ölçüme göre yol alacağım. Evet, bakın biraz ördüm. Şimdi en son 4 tane zincir yaptım şu aralarda. Şimdi bu 4 zincirden sonra kafama denedim. Ve benim kafam normalde şapka ölçülerine, mesela normal yetişkin 58-60 arası, benimki 56, biraz ufak. Yani burada amaç kendi kafanıza göre ya da kime örecekseniz onun santimine göre. Bir de bu biraz esniyor biliyorsunuz. Hani çok bol olmaması gerekiyor ki kafanıza tam otursun, kafanızdan böyle hani bol durup çıkmasın. Zaten ip de esnediği için biraz da hani ona göre bir pay vermenizi tavsiye ederim. Şimdi 4 zincirden sonra benim kafamı bunu taktım, bakın arkadaşlar. Tam böyle kafamın üstüne oturdu. Artık daha genişletmeyeceğim. Artık yapacağım yani kulak hizama gelene kadar, zaten bu biliyorsunuz boneler tam kulak hizasında duruyor, şöyle alnın üstünde kulak hizasına. Oraya kadar hep 4 zincirle yapacağım artık modelimi. Hep aynı şekilde ortalarına su taşı örneğini koyuyoruz. Ortalarındaki zincir 4'te kalacak bende. Ama sizin kafa şeklinize göre 5'te de mesela arttırıp, küçük, benim dediğim gibi kafam küçük olduğu için
5 zincir, 6 zincir. Yani burada kendi kafa boyutunuza göre bunu genişleteceksiniz. Ondan sonra duracaksınız. Hep aynı zincir sayısıyla devam edeceksiniz. Şimdi burada da bakın en sonda ben pul koydum. Bunu size nasıl koyacağımı göstereceğim ama ben burada koymayacağım. Hani pullu olduğu için düz bırakacağım. Burada da kenar oyasını göstereceğim size ama burada bir tane size bunu da göstereceğim nasıl taktığımı. Dediğim gibi istediğiniz ölçüye gelene kadar kafanızda genişlik ölçüsünü belirledikten sonra hep aynı zincirle devam ediyorsunuz. Şöyle ölçtüm ve dediğim gibi 4 zincirden sonra hiç arttırmadan, bakın arada hep 4 zincir yaparak 1 2 3 4 5 sıra daha 4 zincirli sıramı ördüm. Hiç arttırmadım. Burada şu nokta önemli. Hep soran arkadaşlar oluyor. Hani ağız kısmı tam oturmuyor diye. O şu şekilde sürekli arttırırsanız olmaz. Son kafanızı ölçüyorsunuz ve tam tepe kısmı oturduktan sonra aşağıya doğru zincir sayılarınızı sabitleyerek gidiyorsunuz. Çünkü zaten ip ve örnek esnediği için yayılma olmaması için, tam kafanıza oturması için bu nokta önemli. Sizde tabii kafa ölçünüze göre bu 5 olur mesela, daha büyükse kafanız 5 zincir olur, 6 olur, daha küçükse 3 olur. Yani bu şekilde ilerliyoruz. Sonra bakın şimdi ben son sıradayım. Son sırada bakın yaparken burada pul taktıklarıma pul yaptım. Ama ben burada zaten pullu olduğu için yapmayacağım. Farklı bir teknik uygulayacağım ama nasıl pulu taktığımı size göstereceğim burada pul kullananlar için. Şimdi son sıradayım. Yine 4 zincirimi çektim. Bir şöyle iki tane 3 trabzanım yaptım. Bakın 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen 1 2 bakın üçüncüye geri dönüyorum. Zincirin içinden tığımı geçiriyorum ve kaydırıyorum bakın. Ve bir tane zincir çekiyorum. Şimdi yine aynı boşluğa geliyorum. 1 2 3 bakın. Yine iki tane üçlü trabzan. Şöyle bir bakın ucu olmuş oluyor burada. İsterseniz hiç yapmayı da bilirsiniz. Bakın böyle de bırakabilirsiniz. Aynı şekilde yapıp da, ama ben değişiklik olsun diye böyle bir şey düşündüm. Yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde bakın 1 2 3 yine trabzan, bunu bir kere daha göstereceğim. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen 1 2 3 üçüncünün içine batıyorum ve tığımı geçiriyorum şöyle zincire. Alıyorum ve ilmeğimi diğerinden geçirerek kaydırarak şu noktayı oluşturuyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum, tığımı doluyorum, yine aynı noktaya geliyorum ve 1 2 3 yine iki tane üçlü trabzanım. Bakın bu şekilde şöyle oluyor uçları, ama dediğim gibi siz yapmak zorunda değilsiniz. Siz sadece de böyle yapıp bırakabilirsiniz. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şimdi size pul takmayı göstereceğim. Şimdi yine bakın iki tane üçlü trabzanımı yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şurada pulum var bakın. Zaten pulu da zincir çektikten sonra bakın şöyle tığıma geçiriyorum. Bakın içinden alıyorum ve şöyle bunu bir kilitliyorum. Sonra bakın yine buradan kilitledikten sonra bir zincir çekiyorum. Sonra yine aynı boşluğa geliyorum ve şöyle iki tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde. Böyle yaparsanız dikmeden daha sağlam olur ve daha düzgün bir görüntüye sahip olursunuz. İki işte yapmamış olursunuz. Şimdi ben bütün etrafını bu gösterdiğim şekilde dikiyorum. Bitiriyorum ve bonem bitmiş olacak. Evet, bakın bütün sırayı bu şekilde tamamladım. Şimdi bitireceğim. Yine bakın burada 3 zincir çektim. Çünkü söylemiştim, birleştirmede aradaki zincirden bir tane eksik çekiyoruz. Çünkü burada ilmek kaydırma yapınca orada bir tane zaten ilmek oluşuyor. Şöyle zincirimin tepesine kaydırıyorum. Sonra yandaki, bakın, sonra diğer yandaki. Şimdi bunu zaten yürüteceğim. Şöyle ipimi kesiyorum. Bakın. İpimi kestikten sonra şöyle bunu arka tarafa alacağım ve gizleyeceğim. Aşağı doğru indireceğim. Burada bu
belli olmayacak şekilde iğne yardımıyla da yapabilirsiniz bunu. Bakın bu şekilde. Şöyle aşağı doğru saklayacağım ve bakın saklayacağım ve şuradan bir yerden keseceğim. Dediğim gibi bunu sonra zaten yok edeceğim. Bakın. Bu şekilde oldu. Şimdi dediğim gibi ben bunu kendi kafama göre yaptım. Şimdi şurada çocuk için olanı var. Söylediğim gibi videonun başına anlatmıştım. Çocuk için yapacaksanız 12 tane üçlü trabzanla başlıyorsunuz. Geri kalan aynı. Ama burada yetişkin için tepesi böyle tüm çukur gibi olmasın diye, daha geniş olması için 16 tane ile başlıyoruz. Aynı modeli devam ediyoruz. Çocuk için sadece şu ortadaki üçlü trabzanların sayısı 12 olacak. Bu detayı atlamayalım. Gösterdiğim şekilde de pul ekleyebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu yazın rengarenk yapıp plajlarda özellikle çok moda olacağını düşünüyorum. Renk renk takıp kullanabilirsiniz. Hediye de yapabilirsiniz. Yarım günde bitiyor inanın. Ve bakın şu bir tane ipimden yarısı gitti. Tahminimce bir tane daha çıkar diye düşünüyorum. Hani çocuk da çıkabilir. Mesela bir yetişkin bir çocuk bir tane ipten çıkıyor. Bu da tahminim 50 gramlık bir ip bu. Arkadaşlar dediğim gibi markasını unuttum ama 50 gramlık bir ip. 50 gramlık bir ipten bir tane çıkıyor. Bir tane çocuk çıkar diye düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ördüklerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Instagram sayfamdan orada beni etiketleyerek paylaşırsanız ben de severek sizi sayfamda story'imde paylaşıyorum. Ellerinize sağlık diyorum şimdiden. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın.